Topkapı Sarayı Hazine Koleksiyonu belgeselinin 3. bölümünde yine Osmanlı Devleti'nden günümüze kalmış paha biçilemez birçok eserin özelliklerine ve ilginç hikayelerine birlikte göz atacağız. 400 yıl boyunca hazinenin mühürlendiği Yavuz Sultan Selim'e ait meşhur mühre, Sultan 4. Murad'ın gazi tahtına, Sultan II. Abdülhamit'in bastonuna, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına, Osmanlı padişahlarının kullandığı altın ibrik ve altın dondurma takımının yanı sıra Medine'ye Hücre-i Saadet için gönderilmiş eşsiz eserlerin detaylarına hep birlikte bakacağız. Osmanlı hazinesine yapacağımız bu eşsiz yolculuğa başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün Topkapı Sarayı içerisinde hazine koleksiyonunun sergilendiği Fatih Köşkü, sarayın ilk yapılarından biridir. Köşk, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla inşa edilmiş ve hazinenin korunup sergilendiği bir mekan olarak kurgulanmıştır. Binanın yapımı tamamlanıncaya kadar hazinedeki eserler Yedikule Hisarı'nda korunmuş, daha sonra Topkapı Sarayı'na taşınmıştır. Osmanlı'da hazinede yer alan eşyalar asırlar boyunca sandık ve depolarda muhafaza edilmiştir. Sultan Abdülmecit döneminde hazinedeki eserler, vitrinler yaptırılarak içerisinde sergilenmeye başlanmıştır. Enderun Hazinesi veya İç Hazine olarak da adlandırılan hazine koleksiyonu, ilk başlarda Osmanlı Hanedanı'nın özellikle padişahlara ait para, kıymetli eşya ve mücevherlerini muhafaza etmek üzere oluşmuştur. Zamanla zenginleşen hazine, padişahların saltanatını simgeleyen eşyalar, sarayın ustaları tarafından üretilen eserler, zaferler veya yabancı hanedanların takdim ettiği hediyeler, satın alma yoluyla elde edilen eserlerle eşsiz bir koleksiyon haline gelmiştir. Koleksiyonda yer alan eserler kadar hazinenin tarihi de oldukça ilgi çekici olaylarla doludur. Osmanlı'da hazine, tıpkı harem gibi son derece özenle korunan, padişah ve yakın çevresindekiler dışında kimsenin hakkında bilgi sahibi olmadığı, mahremiyeti için özel hassasiyet gösterilen bir yerdir. Yüzyıllar boyunca tıpkı harem gibi hazine hakkında bilinenler de sadece rivayetlerden veya anlatılan hikayelerden ibaret olmuştur. Böylesine hassas bir yerin korunması için de özel düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı'da iç yönetim bölümlerinde, padişahın özel hizmetine bakan has oda görevlilerinden sonra, hazinenin güvenlik ve bakımından sorumlu hazine odası görevlileri oldukça önemli bir yere sahipti. Bu görevlilerin en tepesinde hazine ketüdası yer almaktaydı. Onun dışında kimi dönemlerde sayıları 157'ye kadar çıkan hazine görevlileri yer almıştır. İmparatorluk dönemi boyunca hazine daima törenle açılmış ve kapatılmıştır. Hazine ketüdası, hazine anahtarını ve padişahın mührünü getirmiş, bu arada hazine görevlileri sıra halinde iki tarafa dizilmiştir. Kilitler ve mühür kontrol edildikten sonra kapılar açılmış, içeriye heyet halinde girilmiştir. Kapanırken de yine aynı şekilde heyet halinde çıkılmış, kapılar tekrar mühürlenmiştir. Hazine zirve dönemlerini ise Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamıştır. İran ve Mısır seferlerinden çok büyük ganimetlerle dönülmüştür. Bu seferlerden sonra hazinede yer kalmadığı için Fatih Köşkü'nün revak ve teras kısımları duvarla örtülerek hazinede ek alanlar oluşturulmuştur. Sultan 1. Mahmut döneminde ise 3. ve 4. odaların önüne elçi hazinesi için ilaveler yapılmıştır. 1940 yılında yapılan restorasyonlarda bu duvarlar ve elçi hazinesi kaldırılarak bina ilk yapıldığındaki özgün durumuna getirilmiştir. Hazinenin bir başka zirve dönemi ise Sultan 4. Murat döneminde yaşanmıştır. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre Revan Seferi dönüşünde Sultan 4. Murad'a getirilen hediyeler, hazineye sığmayınca hazinenin bir kısmı Kuşhane'de depolanmıştır. Bu gibi olağan dışı durumlar hariç, Osmanlı hazinesine 560 yıl boyunca ev sahipliği yapan ana mekan, Fatih Köşkü'dür. Hazine koleksiyonunu dolaşmak için köşkten içeriye adımınızı attığınızda sizi Yavuz Sultan Selim'e ait meşhur mühür karşılamaktadır. Bu mühür yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı hazinesinin mührü olarak kullanılmıştır. Altından yapılmış olan mühür, yüzük şeklindedir. Koyu yeşim taşı üzerine sülüs hat ile orta kısmına Sultan Selim Şah, etrafına da 4 defa simetrik olarak Tevekkülü Ala Haliki yazısı işlenmiştir. Hazine koleksiyonundaki en ilginç ve eşsiz parçalardan biri altın dondurma takımıdır. Altından yapılmış olan bu takımın özellikle fincan zarfları ve tabakları pırlantalarla süslenmiştir. Üzerindeki damgada 2. Cumhuriyet dönemi 1879 Fransa yazmaktadır. Osmanlı Sarayı'nda yemeğe başlamadan önce
Eller, ibriktar veya ser ibrikiğinin getirdiği leğen ve ibrikle sofra başında sabunla yıkanmıştır. Avrupalı seyyahların anlatımına göre padişahlar altından yapılmış leğen ve ibrikler kullanmıştır. Topkapı Sarayı'ndaki bu altın leğen ibrik takımlarına bakıldığında bu bilgilerin doğru olduğunu görebiliyoruz. Altından yapılmış olan bu ibrik ve leğen Fransız yapımıdır. Leğende Osmanlı arması ve Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası yer almaktadır. İbrik ve leğenin altında Costanzaras Fres, 20 Karates, Paris yazıtları vardır. Hazinedeki diğer bir ibrik ise yine altından yapılma, iri yeşim paftalardan oluşmaktadır. Paftaların üzerleri altın yuvalı yakut ve zümrütlerle süslenmiştir. Bu eşsiz ibriğin ejderbaşı biçiminde bir emziği vardır. Bu mücevherli matara ise Türk ve Balkan dünyasında Orta Çağ'dan beri bilinen deri mataraların formunda Necef'ten oyularak yapılmıştır. Sekizgen gövdenin üst ve alt bölümleri altındır. Eseri sağlamlaştırmak için gövde içinde tepeden tabana dikey inen altın bir çubuk vidalanmıştır. Necef yüzeyler, Osmanlı kumaş desenlerini andıran kompozisyonda bükümlü altın tellerle madalyonlara ayrılmıştır. Madalyonlarda altın gül yuvalı zümrüt ve yakutlardan çiçek düzenlemeleri yer alır. Kazınarak oluşturulmuş, Rumi, Hatayi ve çiçek desenli altın yüzeyler, kare, dikdörtgen yuvalı yakut, zümrüt ve elmaslarla süslüdür. Dünyanın en önemli ve ihtişamlı koleksiyonlarından biri olan Topkapı Sarayı Hazine Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden biri de Murassa Altın Ayna Mahfazası'dır. Sapı, koyu yeşil yeşimden, Murassa Altın Ayna Mahfazası'nın formu, dönemin kumaşlarında çok kullanılan, yelpazeli denilen stilize karanfil formundadır. Hafif kabartma çiçek ve rumili altın zemine yüksek kabartma çiçekler ve yeşim paftalar yerleştirilmiştir. Tepesinde altın bir hilal, sapın iki yanında ağızlarında birer zümrüt olan ejder başlı raptiyeler yer alır. Sapın, yeşim paftaların ve kabartma çiçeklerin üzeri yakut ve zümrütlerle süslüdür. Cam aynası günümüze gelmeyen mahfazanın arka yüz çemberi de altın ve üzeri bir sıra yakutludur. Hazine koleksiyonunda dolaşırken göze çarpan en dikkat çekici eserlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'a ait paladır. Kabzası altın üzerine mine süslemelidir. Tabanında altın kabartma Sülüs Hatla Bayezid Han oğlu Selim Han ve onun oğlu Süleyman Han yazısı bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'a ait pala ile aynı yerde sergilenen miğferler de oldukça dikkat çekicidir. Bunlardan altın paftalar üzerinde altın yuvalı yakutlar ve firuzelerle süslü bu miğfer 16. yüzyıla ait bir Osmanlı miğferidir. Bu koleksiyonda yer alan eserler genellikle 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki dönemlere ait eserlerdir. Bu dönemler dışında az sayıda eser vardır. Bunlardan 13. yüzyıl Selçuklu dönemine ait, üzerinde bir süvari tasviri olan çelik ayna ve Emir Timur'un torunlarından Ulu Bey'in adını taşıyan 15. yüzyıla ait sandal ağacından yapılmış çekmece oldukça dikkat çekicidir. Timur'un torunu Ulu Bey'e ait çekmece küçük bir sandık biçimindedir ve kulpları, anahtar yeri ve menteşeleri altındır. Kapağın ortasında madalyon içinde kıvrılmış duran bir ejder motifi ve iki yandaki kartuşlarda Sülüs Hatla Es-Sultan el-Azam vel Hakan el-Ekrem Amanüzzaman Ulu Bek Kürkan yazısı yer almaktadır. Kapak kenarını çeviren fil dişi kakma, geometrik desenli bordür, Timurlu mimarisindeki mozaik çini bezemelerini hatırlatır. Hazine koleksiyonunda Osmanlı saltanatının sembolleri olan tahtlar da yer almaktadır. Bunlardan Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olan Abonos taht, sedef ve fil dişi ile bezenmiş, oturma kısmı, saltanat ve güç sembolü olan postunun çizgilerine benzetilerek yapılmış panter desenine sahiptir. Bu taht, Sultan 4. Murat tarafından Bağdat seferinde kullanıldığı için Gazi taht olarak da anılmaktadır. Hazinede, Yavuz Sultan Selim Han'ın İran seferinden getirdiği ganimet eşyaları arasında Şah İsmail'in kupası, kemer ve pazubendi de yer almaktadır. Kupa yeşim taşından yapılmış olup siyaha yakın yeşil renklidir. Kupanın gövdesi dilimli kesişen paftalara ayrılarak süslenmiştir. Bu paftalar altın şeritler halinde kabartma olarak kupanın gövdesine yerleştirilmiştir. Kesişmeyen paftaların paylaştıkları kısımlar ise
içlerinde yapraklardan oluşan çarkıfelek motiflerinin bulunduğu küçük madalyonlarla birleştirilmiştir. Ayrıca fon altın tellerden yapılmış kıvrım dallarla süslenmiştir. Kulpu S şeklinde olup efsanevi bir yılanı andırmaktadır. Hayvanın başı, kupanın ağzına, kuyruğu ise bedene yapışıktır. Kulpun bazı kısımları gümüşten ve üstü mine işlemelidir. Bu kabın boyun kısmı en ilgi çekici kısmıdır. 4 paftaya ayrılmış olup, içlerinde sülüs hat ile yazılmış kitabe vardır. Kabın diğer kısımlarından ayrılan bu kısmın zemini, kıvrım dal tezyinatı ile süslenmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, saray hazinesinde değerli taşlardan yapılmış paha biçilmez mücevherlerden olan son derece kıymetli askılar bulunmaktadır. Bunlar arasında, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine konmak üzere Medine'ye gönderilen büyük zümrütlü taht askıları özel bir yere sahiptir. Surre alayı ile Medine'ye gönderilen bu taht askısında bulunan zümrütlerin toplam ağırlığı yaklaşık 1000 karattır. Sultan 1. Abdülhamit'in yaptırdığı düşünülen bu askı, altıgen prizma formunda kesilmiş 3 büyük zümrüdün, köşelerinden tırnaklarla altın bir yuvanın içine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Hazinede sergilenen bir başka eşsiz eser de farklı dönemlere ait olan satranç tahtası ve satranç taşlarından oluşan bu takımdır. Taşlar 16. yüzyıl Osmanlı dönemine aittir. Satranç tahtası ise 18. yüzyıl Kaçar dönemine aittir. Hazinede sergilenen eserler arasında padişahlara cülus törenlerinde gönderilen eşsiz hediyeler de yer almaktadır. Bunlar arasında bir baston ve altın tepsi oldukça dikkat çekicidir. Bu baston, Sultan II. Abdülhamid'e 25. cülus hediyesi olarak Hint Müslümanları tarafından hediye olarak gönderilmiştir. Yine Sultan II. Abdülhamid'in 25. cülus hediyesi olarak gönderilen hediyelerden biri de Bulgar Eksarhı Yosif Efendi tarafından gönderilen bu altın tepsidir. Hazinedeki bir diğer tepsi de son derece özel bir tasarıma sahip necef gümüş tepsidir. Çeşitli biçimlerde yontulmuş necef paftaların oluşturduğu kompozisyonun ortasında 7 santimetre çapında fasetalı, sarı topazdan bir küre yerleştirilmiştir. Aralardaki boş yüzeylerin üzeri ince kazımayla, iri yaprak desenleriyle süslüdür. Tepsinin iç kenarında kabartmayla dal, yaprak, çiçek motifleri sıralanır. Çiçeklerin üzeri yakut ve firuzelidir. Ejderbaşı biçimindeki 6 adet ayağı ve diğer bütün yüzeyler altın yaldızlı gümüştür. Saray hazinesinde teşhir edilen eserler arasında kök incili oturan hükümdar figürü ve zenci figürü, Osmanlı padişahlarına hediye olarak gelen ürünler arasındadır. Oturan hükümdar figürünü Sultan Abdülaziz'e şehzadeliği döneminde hediye edilmiştir. Altın, kök, inci, elmas, yakut, zümrüt ve maden işçiliği ile yapılmıştır. Kare biçiminde bir kaide üzerine oturtulmuş burmalı 4 direği, gölgelik ve üzerindeki çiçek biçimli tepelik renkli minelidir. Tepesinde hilal şekilli alem yakutludur. Minder üzerine bağdaş kurmuş hükümdarın gövdesi ve elmaslı türbanındaki sorgucu kök incidir. Bir elinde marpuç, diğer elinde bir kadeh tutmaktadır. Zenci figürün ise altın, kök inci, elmas ve yakutla yapılmıştır. Figür dikdörtgen şeklinde düzenlenmiş rokoko üslubunda, çerçeveli altın bir kaide üzerinde elmaslarla süslenmiş mindere basmaktadır. Dizden bele kadar olan kısmı kök inciden oluşmaktadır. Türban, sorgucu, gömleği, yeleği ve belden aşağısı elmasla bezenmiştir. Pabuçları yakuttandır. Osmanlı'da tasviri Hümayunlar ilk kez Sultan II. Mahmud döneminde çıkarılmıştır. Dikdörtgen biçimli, ortasında Sultan II. Mahmud'un askeri giysili minyatür resmini içeren bu nişanlar boyunlara altın bir zincirle takılıyordu. Fatih Köşkü'nde sergilenen bu muhteşem eserler arasında yaptığımız yolculuğun bu bölümlük de sonuna geldik. Belgeselin ilk 2 bölümünü ve Topkapı Sarayı, hazine koleksiyonunda yer alan binlerce eserin tamamını detaylı olarak gösterdiğimiz videolarımızı kanalımızda izleyebilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, yeni bölümlerimizi kaçırmamak içinse kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.